Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle bir poğaça tarifi hazırladım ki hem de yumurtasız. İnanın ki böylesini asla pastanelerde bile görmediniz. Böyle tel tel kabaran ve pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine önce bir bardak ılık sütümle bir bardak ılık suyumu alıyorum. Üzerine bir paket toz mayamı da ilave ediyorum. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Tamam, yeterli. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1-5 dakika bu şekilde bekleteceğim mayamın aktifleşmesi için. Evet, mayam 5 dakika aktifleşti. Şimdi üzerine 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yine karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz kullanmış olduğumuz unun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi kaşığımla önce hamurumu bu şekilde toparlıyorum. Sonra elimle yoğuracağım. Biraz daha un ilave ediyorum. Başka da un ilave etmeyeceğim. Çünkü un miktarım yeterli. 5 bardak unumun da 4,5 su bardağını kullanmış oldum. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen poğaça hamurumuzla alakalı bir püf noktası vermek istiyorum. Poğaçamızın hamuru ne kadar yumuşak olursa poğaçamız da o kadar yumuşak ve güzel olur. Bunu da belirtmiş olayım. Hamurumu yeterince toparladım. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı da oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi tereyağımı da yedirene kadar hamurumu yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Hamurunuzu da yoğururken biraz uzun tutun arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak yine poğaçalarımızdan da o kadar güzel sonuç alırız. Bunu da belirtmiş olayım. Bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir poğaça elde edebilirsiniz. Şimdi hamurumun ağzını kapatacağım ve sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurum mayalandı. Hemen kabımın kapağını alıyorum. Ve şimdi hamurumun havasını alıyorum. Kesinlikle sizler de hamurunuzun havasını alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz böyle piştiğinde poğaçamız maya maya kokuyor. Bu nedenle de hamurumuzun havasını iyice almalıyız. Yani hamurumuza bakar mısınız? Tel tel kabarmış. Hemen şöyle göstereyim. Yani poğaçamızın hamuru bu şekilde olmalı. Eğer böyle tel tel kabaran yumuşacık poğaça istiyorsak. Şimdi böyle yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum. Ve şöyle kenara alıyorum.
Evet, bütün bezelerimi aldım. Şimdi hemen böyle avucumun içine alıyorum ve parmak uçlarımla bu şekilde açıp büyütüyorum. Ve içine peynirimi ilave ediyorum. Peynirimin miktarı da 200 gram. Hemen masamın üzerine de alıp elimin kenarıyla bu şekilde bastırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım ve parmak uçlarımla açıyorum. İçine peynirimden ilave edip hemen diğer tarafının üzerine alıp önce parmak uçlarımla bu şekilde kapatıyorum ve sonra elimin kenarıyla şu şekilde kapatıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine parmak uçlarımla hamurumu açıp büyütüyorum. Peynirimden ilave edip aynısı gibi poğaçamın şeklini veriyorum. Hemen son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Yine parmak uçlarımla hamurumu açıp büyüttüm. Sonra peynirimden ilave ediyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Önce parmak uçlarımla uç kısmını kapatıyorum hamurumun. Sonra masamın üzerine alıp elimin kenarıyla bu şekilde bastırıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi poğaçam çıktı. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. Burada 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı da sütü ilave ettim ve karıştırdım. Poğaçamız yumurtasız olduğu için üzerine de bu karışımı sürmemiz lazım arkadaşlar. Eğer derseniz ki ben bu karışımı sürmek istemiyorum, poğaçamın üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi hemen böyle üzerine ilave ediyorum eşit olacak şekilde. Acaba üzeri şekerli oluyor mu diye hiç düşünmeyin. İnanın ki hiç şekerli olmuyor. Sanki yumurta sarısı sürmüşüz gibi. Bunu da belirtmiş olayım. Asla aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi bütün poğaçalarımın üzerine ilave edip sonra sonlandıracağım. Evet, sosumuzu ilave ettikten sonra böyle susam ilave ediyorum. Ben kavrulmamış beyaz susam ilave ediyorum. Sizler kavrulmuş veya çörek otu da ilave edebilirsiniz. Eğer isterseniz istemezseniz böyle benim gibi beyaz susam ilave edebilirsiniz. Ben bu poğaçada beyaz susamı daha çok yakıştırıyorum. Bu nedenle beyaz susam kullandım. Dediğim gibi sizler istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi poğaçamı alt üst fan ayarlı 190 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, poğaçalarım pişti. 15 dakikada dinlendi. Şimdi hemen böyle vakit kaybetmeden içine açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız, üzerine bastırıyorum ve anında geri kabarıyor. Poğaçamız o kadar güzel bir poğaça tarifi oldu ki hem de yumurtasız.
kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yumurtaya hassasiyeti olanlar kesinlikle bu tarifi kaçırmamalı. Hatta kaydedin, kaybetmeyin, çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz mükemmel ötesi bir poğaça tarifi. İçi tel tel kabaran ve içi dışı da yumuşacık bir poğaça tarifi oldu. Her zaman yapmak isteyeceğiniz, kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Bugüne kadar yapmış ve yapacağınız en güzel poğaça tarifi diyebilirim. Asla abartı olmaz. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla tereddüt etmeden, yumurta kullanmadan acaba yumurtasız nasıl oldu diye kesinlikle şahane bir poğaça tarifi oldu. Yumurtasız da bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi beğeniyorsanız da sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.